Balkanların tam ortasında, tarih ile modernliğin arasında sıkışmış bir şehirdeyim. Bu videoda size sadece turistik görüntüler göstermeyeceğim. Üsküp'ü olduğu gibi tüm çelişkileriyle birlikte gezeceğiz. Milyonlar harcanarak yapılan bu gösterişli şehrin içinde bakımsızlık her köşede kendini hissettiriyor. Adam yemiş bunu buraya bırakmış. Görüyor musun? UNESCO mirası olan tarihi taş köprünün çevresi çöplerle dolu. Köprünün ışıkları kırılmış, nehir kenarları bakımsız ve pislik içinde. İnsanların oturup vakit geçirdiği banklar parçalanmış, su içmek için mola vereceği çeşmelerin içi adeta sigara çöplüğü olmuş durumda. Yanlış anlaşılmasın. Üsküp'ü kötülemeye gelmedim. Makedonya'yı kötülemeye gelmedim. Olanı gösteriyorum sadece, bakın. Çevre niye bu kadar pis? Nasıl? Çevre niye bu kadar pis? Hangi çevre? Bütün çevre böyle duruyor şehrin göbeğinde. Simgene böyle mi sahip çıkıyorsun Üsküp? Bu şekilde mi? Var mı bir sebebi? Merak ettim. Belediye, ya yok şey merak ettim hani. Peki sizce bir şehri gerçekten güzel yapan şey nedir? Dev projeler ve gösterişli meydanlar mı? Yoksa yaşayan sokaklar, temiz bir şehir ve korunabilen bir kültür mü? Yorumlarda mutlaka fikrinizi yazın. Çünkü Üsküp insanı düşündüren şehirlerden biri. Bu arada hala abone değilsen, abone olarak bana destek olursan sevinirim. İyi seyirler. Ama her yere heykel donatmışlar. Para varmış demek ki. O 2014'te evet. Yapmakla olmuyor. Hizmet etmek gerekiyor. Bir 2 milyarlık vurgun yaptılar. Vallahi benim burayı anlatma gibi bir şeyim kalmadı ya, resim kalmadı. Herkese yeni bir günden selamlar dostlar. Kosova'daki son günümüz şimdi. Üsküp'e doğru yola çıkıyoruz. Bu arkadaş niye ağlıyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sabah sabah. Uyanamamış herhalde benim gibi o da. Otogara gidiyorum şimdi. Artık rotayı Üsküp'e çeviriyoruz. Tek bir tane otobüs var sabah saat 9'da. Ona yetişmem gerekiyor. Saat şu an 8. Genel olarak Kosova hakkında buradan ayrılmadan önce bir değerlendirme yapacak olursak. Priştine'yi biraz sevdim. Biraz sevdim. Yani sevmedim daha doğrusu. Ama Prizren'i çok sevdim. Burası muhakkak gelinip görünmesi gereken bir yer. Ayrıca şöyle bir bilgi de vereyim. Kosova dünyanın en güvenli 3. ülkesi. 95-96 puanla dünyanın en güvenli 3. ülkesi seçiliyor. Hani diyeceksiniz ki nasıl oluyor ya işte aralarında Sırplarla olaylar var falan filan bilmem ne. Öyle değerlendirmeyin. Ülke içi olarak düşünün. Ülke içindeki huzur, güvenlik olayı gayet iyi durumda. Gecenin saat 2'sinde 3'ünde bile tek başınıza sokaklarda rahatlıkla gezebilirsiniz. Öyle eliniz telefonunuzda, cüzdanınızda, çantanızda sağa solu böyle tetik bir şekilde gezeceğiniz bir ülke değil burası. Çok rahat bir şekilde gezebileceğiniz güvenli bir ülke. 10 dakika sürmedi otogara gelmem. Burada her şey birbirine çok yakın. Toplu taşıma kullanmıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde geziyorsunuz. Ben şimdi bir şu Üsküp otobüsünü hemen hızlıca bulayım. Önce onun biletini alayım. İnşallah vardır tabii. Kimse yok mu burada? Yok kimse, bekliyorum ben de. Ha. Bilet buradan alıyorduk değil mi? Evet. Nereye gideceksin? Ben sadece bir Türkiye'den bir mallar geldi de onları bekliyorum. Bir şoförlere bir sorayım, onlar bilir herhalde ya. Şimdi bindim otobüse. 12 numaralı perondan kalkıyor otobüs. Saat 9'da sadece bir tane var. Ondan sonraki saatlerde 2 saatte bir var. Priştine aktarmalı olarak gidiyor. Buradan direkt giden 2,5 maksimum 3 saatte gidiyor. Aktarmalı gidenler 4,5-5 saati bulabiliyor. Aradaki gümrükteki beklemeyi de pasaport kontrolünde yani sayarsak yarım saat falan, yaklaşık 4,5 saat falan bulabiliyor. Bir yarım saat oldu şimdi yola çıkalı. Ferizaj diye bir yerde mola verdik terminalde. Yaklaşık da bir 2 saatlik falan yol kaldı. Şimdi otobüsten indim istasyona gitmeden. Buradan çünkü daha yakınmış. Öyle söylediler. Gümrükte sınırdan geçerken fazla bir şey çekemedim. Ben indim, normal verdim.
Kontrolü yaptı, geç bu tarafta bekle dedi. Otobüste zaten fazla kişi yoktu. 10 kişi falan vardı. Geneli de yaşlıydı. Bir tane kadınla bir tane çocuğu durdurdular. Onun için bir 10-15 dakika bekledik. Normalde hızlı bitiyordu işimiz. Kadınla çocuğu nedense geçirmediler. İçerideki sınırdaki karakola götürdüler direkt. Herhalde bir problemleri vardı. Ama gayet rahat ve hızlı bir şekilde geçtik. Ne arama yaptılar, ne bir şey yaptılar, ne çantalara baktılar, ne üst araması yaptılar. Rahat bir şekilde hemen Kosova'dan Makedonya sınırına geçmiş bulunduk. Yaklaşık zaten yolculukta toplam 2,5 saat falan sürdü. Şehir merkezinde sayılırım. Önce bir otele gideyim, yerleşeyim. Ondan sonra tekrar devam ederiz. İşte Büyük İskender. Devasa bir heykeli mevcut onun burada şu anda. Görüyorsunuz. Bu etrafındaki aslanlar, bakın oraya doğru kükreyen aslanlar var. Bunlar İskender'in düşmanlarını simgeliyormuş. Çok büyük paralar harcamışlar bu heykellere. Özellikle bu büyük olanlara. İskender'in atının şahlandığı yön de onun fethettiği toprakları gösteriyormuş. Öyle söyleniyor. İskender'i zaten biliyorsunuz tarih kitaplarından. Çok da bir şey söylemeye gerek yok. Ama aslen Osmanlı devşirmesi bir Yeniçeri aslında. Olayların en başında. Sonrasında işte buralara geliyor Osmanlı'yla. Burada kalıyor. Daha sonra da Osmanlı'ya karşı direniş gösteren bir kişilik oluyor kendisi. Ve halk kahramanı oluyor işte. Buradaki heykellerin çoğu bu şehirle ilgili insanlar. Buraya katkısı olmuş. Buranın tarihiyle ilgili insanlar. Çok heykel var şimdi yani. Hepsini anlatmaya kalkarsak buradan çıkamayız. Onun için merak ettiğinizi gelip burada öğrenebilirsiniz diyeceğim. Ama heykellerin önlerine altlarına hiçbir şey yazmamışlar. Hiçbir bilgilendirici metin yok. Göstereyim hatta. Yani heykellerin altında adları yazıyor. Mesela Makedonca yazıyor burada. Altına doğum ölüm yılı yazılmış sadece, o kadar. Yani insan şuraya İngilizcesini yazar, aşağı böyle küçük bir şuraya bir şey yapar, şuralara bir yere hani koyar, üstüne yazar, anlatır bu adam kim, nedir, ne değildir. Madem hani böyle bir şeyler yapıyorsun, bilgi de ver. Oraya Büyük İskender'in anıtının önüne koymuş. Koyduğu şeyin üzerine, unuttum şimdi, bir daha gidip göstermeyeceğim. Üstünü mahvetmişler. Sigara basmışlar, bilmem ne, yazılar silinmiş gitmiş. Hani geri dönüp onaralım bakalım diye bir şey yok. Ya bu şehir zaten bak, bu taraf, karşı taraf tarihi çarşı, Osmanlı, Müslüman kesim daha çok. Türklerin olduğu kesim. Birazdan o tarafa doğru da geçeceğiz. Ama bu taraf daha çok yeni. Yani 10-11 yıllık, 12 yıllık mazisi var baktığında buradaki yapıların çoğunun. Hatta devam bile ediyor hala inşaatları. Heykellerin daha çok çoğu 10-11-12 yıl civarı falan. Bu şehirde yürürken sadece sokak değiştirmiyorsunuz. Adeta başka bir dünyaya geçiyorsunuz. Nehrin bir tarafında dev heykeller, gösterişli binalar, büyük meydanlar ve Avrupa havası verilmeye çalışılan bir şehir var. Diğer tarafında ise Osmanlı'dan kalan tarihi çarşılar, camiler, dar sokaklar ve hala yaşayan bir Balkan ruhu. Şu derenin kenarına doğru bir inelim. Ve evet, tarihi taş köprü. Üstünde yürünen tarihi bir taş köprü. UNESCO tarafından korunan, üstünde yürünen tek tarihi eser diyebiliriz. Ama UNESCO tarafından korunan dedik, bakın. Haline bakın. Şehrin merkezinde, Üsküp'ün göbeğinde görüyorsunuz işte. Ama beni en çok şaşırtan şey bu olmadı. Çünkü Üsküp dışarıdan göründüğü kadar düzenli bir şehir değil. Yanlış anlaşılmasın, Üsküp'ü kötülemeye gelmedim. Makedonya'yı kötülemeye gelmedim. Olanı gösteriyorum sadece, bakın. UNESCO mirası olan tarihi taş köprünün çevresi çöplerle dolu. Görüyor musunuz? Aydınlatmaları. Bunlar köprünün aydınlatmaları. Yürüyüş yolları bakımsız, ışıklar kırılmış, duvarlar grafitilerle kaplanmış durumda. Adamlar nehrin içine bile heykel yapmışlar oraya. Bak şimdi gel. Bak. Oraya nehrin içine, nehre atlayan bir heykel yapmış. Şuraya nehrin içine heykel yapmışsın. Nehre atlayan bir kadın heykeli yapmış. Yani onu oraya yapmaya mücadelesini vermişsin. Bu suyu kesmedin onu yapmak için sonuçta, değil mi? Ama abi o pislik ne ya? Nehrin oraya bir başlara bak. Nehrin oradaki orta kısma biriken pisliğe bak. Çar çöpe bak. Niye temizlemiyorsun? Buralara yığılan pisliğe bak. Burası şehrin merkezi. Köprünün kenarında yığılan pisliklere bakın. Yani şu ortama bir bakın. Buralara bir bakın. Milyonlarca euroluk heykellerin gölgesinde şehrin temel Bak, görüntüsü göstereyim. ihmal edilmiş gibi Her duruyor. yer pislik içinde. Her yer. Yani pis. İnsanlar çok pis. Burada şöyle bir şey gördüm ya. Tükürüyor millet ya. Tükürüyor. Lap lap böyle sağa sola tükürüyorlar. Yani. Bak karşı taraf ya. Müze orası galiba. Bakarız birazdan. Evet, arkeoloji müzesi bak. Önüne bak arkeoloji müzesinin. Duvarlarına bak.
Yapmak için yapılmış bir şehir. Yapmakla olmuyor, hizmet etmek gerekiyor. Yaptıktan sonra onun devamında hizmetini getirmen gerekiyor. Turist çekmek için böyle bir şeyler dümenden yapmışsınız ama bir kere gelir. Gelen de diğer insanlara burayı turistik olarak boş bir şehir olduğunu söylediğinde sizin bu yaptığınız, bunlara harcadığınız paraların hiçbir anlamı kalmaz. Zaten kendi halkı da istememiş, karşı çıkmış. Biz bu kadar yoksulluk çekerken bu heykeller ne? Bu kadar heykel niye yapıyorsunuz? Şuraya bak ha. Adım başı heykel, her yere heykel. Şu karşıdaki köprü, oradan da geçeriz. Önemli insanları var bunların. Aynı Prag'daki Charles Köprüsü'ne benzetmeye çalışmışlar. Üzerindeki o heykel sıralama şeklini. Tarihi taş köprü işte abi bu halde. Bakın aydınlatmaları. Görüyor musun? Bak. Yani. Bu şekilde. Bir tanesinin bile ışığı yok. Aydınlatmalarda. Ve komple her yer grafiti içinde, her yer yazı. UNESCO tarafından korunuyor bu köprü. Her yer izmarit, her yer. Her yer dolu. Dolu yani, şimdi hepsini tek tek göstermeye kalkmayayım. Her yer izmarit. Her yer pislik. 15. yüzyılda inşa edilen bu taş köprü, Osmanlı zamanında yani Fatih'e kadar dayanan bu köprü, Üsküp'ün simgesidir. Makedonya'nın, Üsküp'ün simgesidir tarihi taş köprü. Yani simgene böyle mi sahip çıkıyorsun Üsküp? Bu şekilde mi? Vardar Nehri'nin üzerinde bulunan bu tarihi taş köprüye böyle mi sahip çıkıyorsun? Vallahi hayal kırıklığısınız söyleyeyim. Senin simgen olan bir yapıyı bu şekilde, bu halde bırakman çok üzücü. Vallahi benim burayı anlatma gibi bir şeyim kalmadı ya, resim kalmadı. Şuraya bak, yazık günah ya. Normal gezelim abi, ben burada bir şey anlatmayacağım. Bu ne ya? Yani görünüyor mu şu an bilmiyorum da aşağıya görebiliyor musunuz şu yolu? Şu çöplerin ve etrafa saçılan çöpleri. Görebiliyor musunuz? Burası şehrin göbeği ya. Şehrin merkezi yani. Hadi kişinin kendi ahlakını geçtim. Şey yok. Belediye sistemi de yok demek ki. Yani bir sabahları çıkıp böyle bir araçların temizlik yaptığı sistem söz konusu değil demek ki. Adam yemiş bunu buraya bırakmış. Görüyor musun? Bak. Bak daha bitmedi bak. Aşağılara bak daha bak. Görüyor musun bak. Görüyor musun? Anca heykel yapmışsınız. Başka bir şey yok. Çeşmenin içine izmarit doldurmuş adamlar. Çeşme ha bu. Burası çeşme, su çeşmesi. Nedir bu ya? Ben şu an şok. Şimdi şöyle bir köprünün altına doğru indim. Bir de buraya bakalım. Görüyorsunuz. Yani. Pislik içinde her yer ya. Yani şu belediye sistemi yok mu abi burada? Sabahları çıkıp şöyle temizlik yapılmıyor mu? Hadi insanlar atıyor. Tamam. Yani pislik olan aslında insanlar. Şehir değil. Şehri pisleten insanlar. Bunları bu şekilde bu hale atan. Yani bakın şu an gösteriyorum. Şimdi bunu yazın çekiyor olsam şunu diyebilirsiniz. Tamam gelen turistler yapmıştır bilmem ne. Bu böyle bir bahaneyle yırtabilirsin. Şu an kış. Kışın ortasındayız. Sezon yok, kapalı. Yani %90'ı buranın kendi şu an yerel halkı. Çok az bir turist vardır. Onların da yapacağını ben sanmıyorum zaten. Rezalet bir durum ya. Her yer heykel ama pislik içinde. Sen turist çekmek için bunları yapmışsın 10 yıl önce. Böyle mi turist çekeceksin yani sen şimdi? Ha? Bu mudur? Böyle mi olacak bu işler? Burası arkeoloji müzesi galiba. Birazdan bakarım. Yanlış da söyleyebilirim. Artık çok da takılmıyorum ona, yanlış doğru. Önemli değil şu dakikadan sonra benim için. Onun önü işte. Önemli bir yerin önü aslında burası yani baktığında işte arkeoloji müzesi ya da değil. Neyse. Şuraya bak ya. Yazık vallahi. Ulan biz bizim ülkemize pis deriz de hani bizim insanımıza deriz de şuraları gördükten sonra çok da bence kendinize haksızlık etmeyin yani. Bak parçalamışlar burada bankı, görüyor musunuz? Yani. Burası turistik bir bölge ve merkez. Bak buraya böyle restoran gibi gemi yapmışlar. Ne güzel, hoş. Önüne bak. Leş gibi.
Buraya böyle yapmış köprüyü. Buranın önemli insanları bu heykeller. Hepsi bir şey yani. Fizikçi, kimyacı, edebiyatçı, tarihçi, ocu bucu, bilmem neci. Hani onları oraya dizmiş ama görüyor musun? Şimdi bunlara da insanların bahaneleri olur. Her şeye olduğu gibi. Bence bu tarz şeyler bahane kabul etmez böyle merkezi bir noktada. Saat şu an öğlen 1. Hani şey zannetmeyin ha. Sabah. Cumartesi hafta sonu öğlen 1. Dün de buralar böyleydi. Yani sıkıntı yok. Dün de böyleydi. Hadi hafta sonu hadi be izinli diyelim. Hadi oradan da bir şey yapalım. Belediye izinli çalışmıyor diyelim. Dün de mi çalışmıyordu? Bunlar zaten bir iki günlüğün pisliği değil belli oluyor. Üzerindeki tozdan, yıpranmadan baktığınızda. Bak bunların hepsi bir bina. Yani bakmıyorum artık isimlerine falan da. Hepsi bir müze, bir şey. Kimisi de şimdi diyecek ki bu kuşlar, bu hayvanlar çıkartıyor, çöpleri boşaltıyor bilmem ne. Onlar saçıyor etrafa. Ya bırakın abi bu işleri ya. Bizim ülkemizde de var yani. Sen günlük rutin bakımını, temizliğini yaptıktan sonra bu hayvanlar niye çöpten şey çıkarsın ki zaten? Sen bakmıyorsun ki belli ki zaten bu hayvanlar gelip taşmış çöpleri dağıtıyor. Ya da ona göre yap. Hayvanı çıkartamayacağı şekilde yap çöp kovalarını. Bak mesela yapılmış. Görüyor musunuz? Bu turistik için yapılmış bu işte. Bu restoran kafe olacaktı herhalde. Aynı nehir üzerinde. Haline bakın şu anda. Geçer bakarız içine de gireriz. Harap olmuş. Dışını mışını komple boyamışlar. Camlara hep her şeyi patlamış, kırılmış, dökülmüş. Her yer yazı, her yer grafiti. Yani bilmediğim bir şey mi oldu acaba orada? Ne bileyim hani birkaç gün önce olay mı oldu? Eylem gösteri bir şeyler mi oldu? Ortalığı dağıttılar böyle. Vallahi değişik. Şu an Kosova Üsküp'ten çok daha iyi. Öyle söyleyebilirim size. Her bakımda yani Üsküp'ü halt eder. İnsanlık olarak, trafik olarak, temizlik olarak. Şu an Kosova'dan buraya geçtik. Kıyaslamaya devam edeceğiz diğer Balkan ülkelerini ziyaret ettikçe. Şu gemiye bir gidelim. Ondan sonra bu taraftan yine devam ederiz. Merak ettim bir bakalım ona. Bir sürü köprü yapmışlar bir de mesela. Sırf hani böyle bir turistik hava katmak için. Tarihi taş köprüden sonra. Lan ondan daha tarihisi, daha havalısı mı var burada da hani? Bir sürü metal yığını köprüler yapmışsınız ekstra üstüne. Hem de birbirlerine de çok yakın mesafelerde böyle. Uzak da değil. Her köprünün arası nereden baksan 200 metre falandır yani. Ya da onu mu gölgelemeye çalıştılar? Anlamadım. Bakın geliyor insanlar buraya, bu harabeyi geziyorlar. Ya ülkenizi böyle insanlara nasıl işte bu şekilde hani tanıtmayı şey yapıyorsunuz ki? Ha? Buna nasıl hani mesela vicdanınız el veriyor? Böyle merkezde, göbekte bir yerde nasıl böyle bir şeyi barındırabiliyorsunuz? Şuraya bak ya, bu tarafı daha beter. Savaştan çıkmış sanki gemi. Vallahi bir yer çökmesin de temkinli gideyim şöyle de. Yani baksana abi gemiye. Gemi şey olmuş ya, metruk bir yapı haline gelmiş. Burada herhalde geceleri takılanlar var belli ki. Aslında ne güzel böyle bak. Belli ki şurası barıydı. Çok güzel böyle bir pub, kafe. Nehrin üstünde ne güzel bir eğlence mekanı olacak yer. Şuraya bak şu an. Böyle duruyor. Şehrin göbeğinde. Bu halde duruyor. Aşağısı da var ya, ne kadar büyük. Şuraya bak, merdiven iniyor. Çok fazla oralara geçemeyeceğim çünkü araları boşluk ama zaten görüyorsunuz. Pislik içinde her yer. Leş gibi. Yani güzel bir fikir. Güzel bir proje bence bakıldığında. Nehrin üstünde böyle güzel bir korsan gemisi tarzında, konseptinde bir kafe. Ama bulunduğu durum çok sıkıntı. Bir de üstüne çıkıp bakalım. Sağlam mı? Önce bir basarak kontrol edeyim de aşağı göçmeyelim. Yani şu an gemiye gelen insanlar da var birkaç tane. Onlar bile şaşkın. Şaşkın. Bakıyor insanlar da yani.
Şuraya bak ya. Suyun içi bile poşet pislik dolu, altlara böyle yapışmış kalmış. Bunu bu şekilde nasıl barındırıyorlar, bu yapıyı? Böyle kalmasına nasıl izin veriyorlar, müsaade ediyorlar ya? Yani buranın halkı da mı bir şey demiyor abi, ben anlamadım ki. Nasıl bir şey, ne derler ona? Umursamazlık, bıkmışlık mı diyelim denir hani? Umursamazlık mı denir? Vurdum duymazlık, gamsızlık, her şey denebilir buna yani. Gözünün önünde bunu her gün görüyorsun. Sen burada yaşıyorsun. Her gün geçerken bunu görüyorsun. Daha ilerlerde bir şey yok. Oralara doğru yeni şehir oluşuyor. Zaten inşaatlar var. Biz tekrar devam edelim şimdi rotamıza. Burada yine böyle kenarlarda kafeler, restoranlar, publar da mevcut. Fiyat olarak burası iyi. Kosova'dan bir tık pahalı sadece. Ama bize göre yine hala burası iyi. 250 liraya falan karnınızı çok rahat tıka basa doyurabiliyorsunuz. Mesela koymuş heykeli. Görüyor musun? Bunu demek istiyorum. Bu kadar masraf yaptın sen buna. Ya bunun adını yazsana abi şuraya. Kim bu? Yani. Kim? Kim abi bunlar? Hani nerede isimleri? Ha? Nerede abi ismi bu adamların ya? Hani yapmışsın heykeli abi, adı nerede? Bu adam kim? Kimin nesi? Nerede? Bak. Yapmış. Anladın mı? Yok, hiçbir şey yok. Şuraya yazsana. Tahmin edeceğiz galiba. Ha bak, bu yazar. Elinde kalem var. Kuş tüylü bir şeyler yazmış falan filan. Bu da şey mi? Yaz oğlum. 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl. Yazar elin hepsinin eline kitap dokusu vermişler. Ortalık 56, hepsinin elinde kitap var. Biliyor musun? Kim abi bunlar? Kimsiniz abi siz? Savaştan çıkmış gibi bir hali var ya ülkenin. Tamam, çok öncelerde savaştan çıktınız ama çok zaman geçti. Yani bu kadar pis olmanız gerekmiyor bence. Fakir desen çok çok fakir de bir ülke değil. Hani şu çevreyi temizleyemeyecek kadar fakir değilsiniz bence. Hele ki merkezi bir nokta. Bak, şehrin çok dışlarını, uzaklarını anlarım. Tamam, hani her yere yetemiyoruz diyebilirsiniz ama burası sizin geçim kaynağınız. Buraya yatırım yapmışsınız ya. Avrupa size hazırlanın, sizi Avrupa Birliği'ne alacağız deyip bir miktar para vermiş. Bir miktar dedim de çok yüksek miktarlar. Siz bu miktarı almışsınız. Hazırlanmaktan anladığınız sizin heykel yapmak mı ya? Her yeri heykellerle donatmışsınız. Ondan sonra halk ne yaptı? Halk da size isyan etti abi. Biz de açız. Kırılıyor, siz kafaya mı yediniz hani? Ne bu heykel? Her yere heykel yapıyorsunuz. Milyon milyon dolarlar, milyon milyon eurolar harcamışsınız ya. O İskender Ekin'ini falan bir görseniz büyüklüğünü. Kaç milyon harcanmıştır yani oralara. Abi bu paraları ona harcayacağınıza bir temizlik altyapısı kursaydınız mesela. Anladın mı? Bir ekip kursaydınız, şu şehri siz temiz tutsaydınız hiçbir heykel yapmanıza bile gerek kalmazdı ya. Yani turist gelirdi yine buraya, emin olun. Gelirdi. Yavaş yavaş yapardınız bir şeyleri. Şimdi buraya bir kere gelen bir daha gelmez. Niye gelsin? Bir çıkarı yoksa gelmez abi. Üsküp zaten küçük. Yani sadece şehir merkezinde buralarda da böyle takılacaksınız, gezecekseniz 2 gün yeterli olur. Gezi olarak 2 gün fazla. Bir günde komple gezer bitirirsin, her yeri görürsün. 2 günden kastım rahat rahat kafelerinde otura vakit geçire hani bir yerlerde böyle uzun uzun vakit geçirmek istiyorsanız, AVM'lerini gezmek isterseniz filan gibisine, alışveriş. Onun için 2-3 gün durabilirsiniz. Ha bir de civarda bazı yerler var. Mesela Matka Kanyonu var. Etkinlikler yapılıyor. Tekne, kano. Oraya gidecektim ama göçük oluşmuş orada. Ondan sonra gitme dediler. Ben de o yüzden başka zamana buralara yolum düşerse oraya da bir gider bakarız. Güzel bir yerde aslında, o doğa şeyini aslında çekmek istiyordum da. Ama çökmüş, bir göçük oluşmuş. Hatta bir aile son anda böyle altından geçip kurtuluyor. Onlar geçtikten sonra arkasından böyle yol çöküyor birden. O yüzden dedim öyle şimdi riskli işlere hiç girişmeyeyim. Başka zaman bakarız oraya dedim. Tetova var. Yakınlarda Tetova var. Orası da güzeldir. Orada da bir tarihi bir camimiz bulunmakta. Hem de çok güzel, böyle işlemeli, süslemeli bayağı bir. Ohri var. Yani oraya da gidilebilir. Buralara da başka zamanlar bakarız. Ben buradan şu an tam bilmiyorum ne yapacağımı. Ya Ohri'ye giderim ya da direkt Arnavutluğa geçerim diye düşünüyorum. Ona artık akşam karar vereceğim. Ona göre hareket edeceğiz. Prag için dünyanın en dinsiz ülkesi videosu yapmıştım. Burası için de videonun başlığı belli. Dünyanın en pis Avrupa ülkesi diyebiliriz.
Balkan ülkesi, Avrupa ülkesi. Hemen arkada kale mevcut. Şu an artık tarihi çarşının olduğu tarafa doğru geçtik. Burada da Büyük İskender'in babası var. Onun heykeli. Bak, adam ekmekleri buraya da saçıyor mesela yere. Started in 2009, Kuş, kedi, köpek. ended in 2015, and afterwards, many of these foreign visitors came into the town. İçeri atmalısın bence. İçeri atmalısın. Buralara böyle atma ama bak. Ha? İnsanlar yürüyor ya burada. Bak yok o taraf. Şimdi Tamam ama bak insanlar bak turistler şimdi geçti buradan bak basıyorlar ve çok pis. bak bana. Heh. Şimdi yapay muhabbet onun için gelmeler burada. Bak atam oradan burada. Al. Beslemenle sıkıntı yok eyvallah. Yapmasa- Besleyeceksin tabii ki bak- hayvanları beslemek zorundayız. Bak bana. Evet. Yapmışsa biz muhabbet hepsi gelecekler burada. Gelecek birden. Yiyecek ama bak görüyor musun? Görüntüye bak hani. Buraya basacağız şimdi bir de. Üstüne Yok, insanlar basıyor. gelecek, o Ama yaparlar. bak burayı boş bırakmışlar. Bari bence içine at. İçinde Yok, yesinler. Yok, orada daha kötü. Niye? Niye? Ama insanlar basmaz. Pislik görüntü Yok, oluşmaz. basmak, bak. Sen bilirsin amca. Bir şey demiyorum. Kolay gelsin. Görüşürüz. Bence o iş değil ama sen bilirsin. İçeri atsan daha güzel olur. Hadi. Yani bak görüyor musun şimdi hep ekmek yani her yer. Oradan yürüsünler diyor. Ben bilirim diyor, haydi diyor, yürü diyor bana. Hemen tarihi çarşının başında sağda tarihi hamam bulunmakta ama kapatmışlar, zincir vurmuşlar buraya da. Kapalı, kapısı falan girilmiyor da. Niye böyle acaba onu bilmiyorum, sorarız. Etrafı da böyle yine gördüğünüz gibi. Abi bu kadar pislikten bahsetmeyelim yeter dedik de. Pislik bizim yakamızı bırakmıyor ki, her yer pislik içinde. Soracağım ama şimdi burada insanlara da. Niye böyle yani bu iş? Sebep ne? Soralım öğrenelim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Magnetler ne kadar abi? Magnetler 60 dinardan başlıyor, 180'e kadar var. Yani 1 Euro'dan falan mı başlıyor? 1 Euro'dan 3 Euro'ya kadar. Ya bir şey soracağım abi ben sana ya müsaitsen. Çevre niye bu kadar pis? Nasıl? Çevre niye bu kadar pis? Hangi çevre? Bütün çevre. Var mı bir sebebi? Merak ettim. Belediye ya yok şey merak ettim hani. Çalışan yok. Maaşlar ödenmeyince de çalışmadı. Millete maaş verilmedi belediye tarafından. Öyle. Otobüsten gidersin orada durakta 2 saat beklersin otobüs gelmiyor. Otobüslerde de problem var. Problem var. İlginç ya. Ama her yere heykel donatmışlar. Para varmış demek ki. O 2014'te evet. Değil mi? Bir 2 milyarlık vurgun yaptılar. Her bir heykelin parasını da sallıyorum işte. 100'e mal ettiyse 150 gösterdi. 2 milyar dolar. 2 milyar dolar vurgun yaptılar. O hükümet şu an mevcut mu hala? O hükümet aynısı da adam başka farklı. Yani aynı şeyin laciverti. Öyle derler bize de. Hani bununla ilgili evet duymuştum. Bu heykeller yapılmış. Hatta halk istememiş galiba bu heykelleri. Biz burada millet açlıktan kırılıyor. Siz heykel yapıyorsunuz her yere Vurgun falan. için zaten yapılmış. Değil mi? Yani o heykele verilen parayı belediyeye verselerdi Adam Macaristan'da yaşıyor. Parayı alan adam Macaristan'da. dışarıda yaşıyor. Dışarıdan burayı Buradan aynı zamanda. kaçtı, gitti Macaristan'a. Ne geri döndü, ne getirdi. Ha bu ispatlandı bir de vurgun. O zaman onu geri de getiremiyorlar. Normalde tutuklanacak gelse. Yok gelmiyor. Yani Getiremiyorlar. getiremiyorlar. Zaten İlginç onun ya. partisi şimdi hükümet. Ha, onun partisi hükümete devam ediyor. Vay be. Birkaç sene dinlendiler. Şimdi onlar devam ediyor yine. İlginç vallahi ya. İsim neydi abi? Abi Habib. Memnun oldum Habib abi. Süleyman ben de. Görüşürüz. İşte Habib abiyi duydunuz. Yani çünkü diyorum bir şey var. Yani böyle olamaz abi. İmkansız böyle olması. Hani belediye bakın 4 yıldır burada sıkıntılar varmış. Ülkenin başındaki adam bu heykelleri yapıp 2 milyar euro, avro, dolar artık neyse bir vurgun yapmış. Ülkeden kaçmış gitmiş. Devam edelim bakalım. Magnetlerin şeyi güzel, fiyatları güzel. Uygun. 1 euro, 2 euro. Avrupa'da 5 euroya satılan o büyük demir magnetler burada 1 euro, 2 euro civarında falan satılmakta. Kuyumcular var burada. Bakalım soralım fiyat nedir. Sadece altın zincirler, bileklikler, kolyeler. Evet. Fiyatları nedir? Mesela 14 karat 14 120 ayar değil mi? 120 euro gram. Gramı 120 euro. 14 ayarın. 22'nin 22 ayar var mı? Geli ama yoktur tutmayız. Bu da çıkıp pahalı geliyor. Pahalı geliyor. Mesela kaç oluyor? 170 kusur euro. 170 gramı. Bunun da 120 14'ün. Bunların Aslında çok fark yok. ha? 120 ile 170 arasında çok fark yok. Ayara göre. Nereli? Türkiye'nin neresi? İstanbul. İstanbul. Amcalarım var İstanbul'da. Amcalar mı? Dayılarım İzmir'de. Bu şeyde
Bursa'da. Bursa'da. İzmir'de var. Torunumu evlendirdim. Geçen sene orada. Ha. Evet, orada Çok bitirdiği güzel. okul. Aslen buralı mısınız abi yoksa? Buralı. Karışık. Arnavutlu Türk. Annem karışık. Arnavut, babam Türk. Anne Arnavut, baba Türk. Güzel. Müslüman. Burada Müslüman. bakmayız sonra biz bakayız Müslüman olsunlar. Değil mi? birbiriyle. İsim neydi amca? Mecit. Mecit. Mecit amca memnun oldum. Süleyman benim de. Dükkanın ismi Elif mi? Elif. Elif. Torunum Elif. Torunun ismi ha. İzmir'deki torunum. Zlatar ne oluyor? Kuyumcu. Zlatar kuyumcu mu demek? Altıncı. Altıncı demek. Evet. Zlatar. Arnavutça mı, Makedonca mı? Yok o Makedonca. Makedonca Zlatar, Zaten. altıncı demek. Altıncı. Ha. Zanaatkar gibi. Evet. Bir noktada da Zlatar. Camiye gideceğim ezanını okuyup kusura bakma. Ha, camiye gidiyorsun. Tabii hemen. Kapatıyorsun. Tamam. Gel sonra sonra gel. Tamam. Uğrarım yine. Allah kabul etsin. Akşama kadar burada. Tamam, Allah kabul etsin. Sağ ol. Ezan okununca Mecit amca gördünüz hemen dükkanı çıktı, bıraktı. Camiye gidiyor.